Geç diyor yolda. Öleceğim be, öleceğim. Nasıl yalan atıyorum ama. Maşallah, pazar değil, labirent vallahi. Bu ne ya? Bak makineden, Allah Allah. Bu nedir? Boza mı? Para basıyor teyzem. Evet, Kırgızlar at kullanır gibi araba kullanıyorlar. Bütün Kırgızistan bu restorana gelmiş ya. Ne özelliği var acaba? Unbelievable. Kızdırdık arabayı. Oo, çok güzel. Oh. Ana bunlar uzaylı mı lan? Yemin ediyorum uzaylı gibi. Taş çağına giriyoruz. Bismillah. Reşat selamlar. Arkadaşlar, Pamir Dağları'nı gördünüz mü Afganistan'ın? Tacikistan'a bağlayan sınırında Afganistan'ın. Pamir Dağları üzerinde uçtuk. Kazakistan'a geldik. Her şey değişti. Çok acayip, çok acayip hissediyorum. Şöyle bir durum var. Kırgızistan'a gidiyorum ben. Benim liseden en sevdiğim, en samimi arkadaşlarımdan bir tanesi Tilek, Kırgızistan'da yaşıyor ve bizim sınıfımızda Kırgızlar vardı. Ve bunlar böyle bize göre çok disiplinli, çok daha iyi eğitimli, çok daha beyefendi diyebileceğim çocuklardı böyle. İşte çok iyi satranç oynuyorlardı. Yenemiyordum mesela onları ben. Ben de iyi satranç oynardım ama işte Sovyet eğitimiyle almış ya da işte Sovyetler yıkıldıktan sonra o öğretmenler devam ediyor tabii bir süre. O eğitim sistemi devam ediyor. Belki hala devam ediyor. Tabii bozulmuştur yani birçok ülkede. Benim en iyi arkadaşım onlardı ama ta o zamandan beri, yani 400 yıldan beri 25 yıl oldu herhalde. 25 yıldan beri daha fazla görüşmedim ama bağı da koparmadım. Kırgızistan'a geliyorum diye yazdım. O da bana bir Kazakistan'a uçak bulabildim. Araba buldu. Şimdi 4-5 saat Kırgızistan'ın başkentine arabayla gideceğiz. Kazakistan'a şimdilik es geçtim Almatı'yı. Çünkü Almatı'yı zaten gösterdim size. Daha derinlere girmek istiyorum Orta Asya'da. Kazakistan'a dönebiliriz ama dönmeyebiliriz. Çünkü Kazakistan dev bir ülke. Çok büyük bir ülke. Harika ya. Şimdi ben kilo olurum. Tabii alfabe bir anda Kiril alfabesine döndü. Akşam çöküyor. İlginç yerler olursa göstereceğim. Yoksa Kırgızistan'da başlayacağız. O 4-5 saat boyunca şimdi şehri bırakıp Bozkır'a çıkacağız herhalde. Bilemiyorum. Çok mutluyum ama. Vay be. Nerelere götüreceğim sizi. Hazır olun. Evet arkadaşlar, sınıra geldik. Cirit atıyordum. Şimdi 5-6 saat sürdü yol. Çünkü aşırı trafik vardı. İş çıkış saati. Turan diye bir restoran önünden geçtik. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Ve sınıra geliyoruz. Sınıra geldik arkadaşlar. Hayat böyle işte. Abi inanamıyorum ya. Bildiğin dolandırıldım. Gerçekten. Yani arkaya bakın, Kırgızistan şeyi var. Kırgız Republika diyor. Adama dedim ki Bişkek, Almatı-Bişkek arası taksi istiyorum. Bişkek'e kadar gitmek istiyorum. Tamam dedi. Buna söyledim. Sonra başkasına yolladı. Tamam dedi. Otelimin ismini attım, bak buraya gideceğiz diye. Herif beni sınırda bıraktı ya gece 12'de. Burası şey diyor, buraya kadar anlaşmıştık diyor.
Yani hiçbir şey anlamıyor zaten. Bırak dedim, lanet olsun. Şey yapalım. Geçtim şimdi sınırı yürüyüş yapıyorum. Her neyse geldik, kapatıyorum. Arkadaşlar sınırı geçmek çok kolay. Valla böyle dolandırılacağım bilseydim otobüste gelirdim. Otobüste sınırı da bırakıyordu zaten. Geldik Kırgızistan'a. Ne kadar Bişkek? How much? Bişkek. Dolar. Bishkek, dolar. Adres. Rezalete bak ya. Otelimi bırakacağız deyip. Otel. Astor Otel. Astor Ha. Hotel. Yes. You. In City Taxi. Yes. Astor Hotel'e de. Ha? 200 taxi some 2000 some. 2000. How much dolar? Dolar qancha o'qat? Som. Kaç dolar? Dolar. 40 dolar mı? 40 mı? Net. Yürürüm daha iyi. I walk. Olmaz. Tamam, sağ ol. Yok, teşekkürler. Ha? Çok dolu. Çok diyorsun. Yok, kaça yok. Doğru fiyat. Abi желаете? Ha? Сим-карта. Abi 20 dolar veresin. Yok, çok 20 dolar. Kaç veriyorsun? Ta oradan kaç liraya geldik? Onda bir adam alalay, 50'den bir adam alalay, bir adam. bir adam Sen olur. kaça veresin? Sim-karta. Sim kart istemiyorum be. Para Kança mı? Kança akça veresin? para bozdurayım. Param yok. Para var çok. Abi özüne bir adam alalay yakında. Kança veresin sen? Ha, beraber bir adam da alacaksın. Sen kança Ha, veresin? 10 dolar veririm. 10 dolar. Ha. Para şöyle oturttur. Adres az. Kaç? Adres Astor Hotel. 10 dolar dedi. Oğlum markete. Ha, geliyor ama param yok. Param yok. Abi yoldan to'xtab beraman. 10 dolar vereyim. Ama nasıl anlaşıyoruz? Ta Çin sınırındayız şu anda. Türk müsün hocam sen? How are you? But I need to change money. Жолдан тоқтап беремін, жолдан келе берсең abi жақсы валюта бар, валюта Para yok. Ha, valuta şey mi? Tamam, okey, hadi. Yoldan çevirin, ben şunun fotoğrafını alayım. Tam dolandırıcılık şeyine geldik arkadaşlar. Şimdi bir de bende 100 dolar var. Tam bozarlarsa sıçtım. Hah. Para bozacağız mı? abi Dolar. aha otur Okey. Allah. Thank you. Good. Where you from? local You're from Kyrgyzstan. Ah. Originally Russian? Yes. abi leşini daha koysam Tamam. Baktım yol üstünde de bir sürü vardı. Kazık yemeyelim diye. 100 dolar bozdurdum. Burada direksiyon sağda. Vay anasını satayım. Spasibo большое. aha Is it good place to change money? I think so is Yeah. rate Yeah. It's good. Evet, ulaştım, 40 dolara otel aldım. Burada Süleyman Demirel'le Türkiye Cumhuriyetler. Abi çok iyi değil mi ya? 1983. 1984 Özgür Demirtaş. George Orwell. Evet arkadaşlar. Sanıyorum 24 saattir yoldayım. Kendinize iyi bakın. Yarın keşfetmeye çıkacağız. Devam edeceğiz. Bu bölümde devam ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olun. Bak neler çekiyorum ya. Neler çekiyorum. Arkadaşlar herkese Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten selamlar. Zorlu bir yolculuktan sonra dün zaten gördüğünüz videoda ulaştım. Şu anda otelimdeyim. Otel biraz şehrin dışındaymış ama Bişkek şehri zaten küçük. Arkamda Sovyetlerden kalma ısıtma sistemlerini görüyorsunuz. Şu anda Pink Floyd klibin içinde gibiyim gerçekten. Çok acayip. Tam böyle bir Sovyet fabrikasının içine düştüm ya. Baksanıza. We don't need no education. Dum 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 dum. Otelim çok güzel.
Uygulamadan baktığımda çok fazla lüks otel yoktu. Öyle 40-50 dolar civarlarında bir otel. Ne yapacağız Kırgızistan'da? Kırgızistan'da bolca kımız içip, at sürüp, ayran içemiyordum. Gezeceğiz. Kırgız ve Türk kültürünü tanımaya çalışacağız. Burası bu arada Çin'e de çok yakın. Çin sınırında sayılabiliriz. Yani biraz daha doğuya gittiğimiz zaman, Issıkgöl civarına gittiğimiz zaman Çin sınırına da geleceğiz. Tabii ben konuştuğum için bu kadar insan olmayan bir ülkede olmama rağmen gürültü çıktı her zamanki gibi. Hiç eksik olmaz. Abi çok acayip değil mi ya? Böyle bir manzara olabilir mi insanda? Şöyle bir taksi yanaştı. Şöyle bir manzaraya indim ya. Yani daha kötü ama daha böyle distopik bir manzara ilk defa görüyorum. Yani kötü mü, iyi mi bilemedim. Ama Sovyetler Birliği'ni kemiklerime kadar hissediyorum. Bugün size Bişkek şehrini gezdireceğim. Birazcık tanıtmaya çalışacağım Bişkek şehrini. Hep beraber uzakta ama bizden olan Bişkek şehrini tanımaya çalışacağız hep beraber. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Sen nereli? Kırgız? Nereden? Oş. Bişkek. Ha, Bişkek. Karabalta. Aa, Karabalta. Karabalkar. Biracılar. Arkadaşlar bugün size Bişkek'in en büyük pazar yerlerinden Oş Pazar'a götüreceğim. Bakalım Bişkek'te pazar yerleri nasılmış? Bir ülkeyi anlamak için en iyi yönlerinden bir tanesi pazarları gezmek. Neler satıyorlar, nasıl ticaret yapıyorlar onu anlamak. Onun için ben pazarlara çok önem veriyorum ve size pazar yerlerinde göstermeye çalışıyorum. Her şeyde olduğu gibi her şeyi göstermeye çalışıyorum ama pazar yerleri ticaretin döndüğü yerler. Şu cami Türk mimarisiyle, bu bildiğiniz bizim İstanbul'daki mimari, muhtemelen Türkler yapmış olabilir bu camiyi. Muhtemelen Türkiye'den gelenler yapmış olabilir bu camiyi. Baksanıza binalar ne kadar eski. Şu bina tam bir Sovyetler Birliği. Eski Sovyet ülkelerinin binalarını çok eleştiriyorlar. İşte komünist mimari vesaire diye, hani gri çok kötü diye, ama şöyle bir avantajı da var. Sovyetler gösterişli mimariden daha çok pratik mimariye önem veriyorlar. Ne kadar insan konaklayabilir sorusuna cevap veriyorlar. Yani gösterişten daha çok pratikteki sayı önemli onlar için. Kaç kişiyi konaklatabiliriz? Onun için eski Sovyet ülkelerinde ya da eski sosyalist, komünist ülkelerde ev sahipliği oranları çok yüksek. Romanya'da atıyorum. Kırgızistan'ın oranlarını bilmiyorum ama burada da muhtemelen yüksektir. Çünkü geneli komünizm dağıldıktan sonra orada yaşayan insanlara kalıyor evlerin. Kalmış. Buradaki sistemi bilmiyorum ama kesinlikle yanlış söylemiş olmayayım. Ama burada da Sovyet mimarisini çok fazla görüyorsunuz her yerde. Şehrin en merkezinden tutun. Böyle şehrin şu anda biraz dışındayız. Dışındaki yerlerde de bu var. Nasıl bir araba ya? Araba değil, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Bu samsa sanıyorum Uygur yemeği arkadaşlar. Burası Oş Pazar herhalde burası. Şurası. Önce Avusturya ve Avrupa'da güven kazandılar. Sonra o güveni şişeleyip markaya dönüştürdüler. Dr. Braus artık sadece büyümüyor. Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanına bayilikler vererek bu başarıyı paylaşıyor. Hazır bir sistem, güçlü bir marka ve şahane bir yatırım. Siz de Dr. Braus ailesine katılın, kendi işinizin patronu olun. Detaylar için WhatsApp numarasını bırakıyorum. İş pazar burası mı? Burası. Oş pazar. Да. Neresi? Burası mı? Да. Burası mı?
Okey. Hadi bakalım. Abo tam kaos. Şurası ne acaba? Orası da bir alışveriş. Burası hiç turistik değilmiş. Burada arkadaşlar sahte ayakkabıcılar. Biraz Marmaris'i andırıyor burası. Sahte ürünleri. Bodrum Marmaris'i andırıyor. Düşünsenize dünyanın en güzel sahil şehirlerine sahipsiniz. En güzel denizi. Böyle göl gibi, dalgasız, muhteşem, tertemiz Ege Denizi ama andırdığı yer burası. Çünkü sahte satılıyor. Merhaba, nasılsınız? Türkçe biliyor musunuz? Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? İnternet. İnternet mi, dizilerden mi, seriye? Kardeşimiz Türkler. Türkler tabii kardeşiz yani. Türkçe film mi izliyorsunuz? İnternette Evet. ne mesela? Великолепный век. Ha? Великолепный век интернет. Кино görüyor. Ha, sinema. He. Türk sineması. En sevdiğin filmler ne? Kemal. Ne? Kemal. Kaçma tamam. Hadi görüşürüz. Kemal diyor. Kendileri konuşmak istedi. Utandılar sonra. Kırgızistan'da kadınlar benim vlog çekerken Türkçe konuştuğumu görünce çok seviniyorlar. Çünkü hepsi Türk dizisi izliyor ve hemen anlıyorlar böyle. Birazcık Türkçe konuşmak istiyorlar. Hoşlarına gidiyor. Üzüm. Burası kaos. Bu tarafa gidelim. Burası yüksekte olduğu için Bişkek. Güneş çok sert vuruyor ya. Yemek yok mu? Yemek yiyeceğim. Maşallah pazar değil, labirent vallaha. Buraya girdim mi bulma şansın imkansız. Gördüğünüz sarışın beyaz kişiler arkadaşlar burada yaşayan Ruslar. Çok fazla Rus yaşıyor. Sovyetler döneminde ya da öncesinde Rus İmparatorluğu döneminde yerleştirilmiş Rusların torunları. Sovyetler yıkılınca kalmışlar burada. Bir sorun da yaşamıyorlar. Tabii Orta Asya'da olunca at eğerleri, kementleri eksik olmuyor. Özellikle bu kısma gelin. Bunlar çok güzel. Hala beşik kullanıyorlar. Çok ilginç. Ben ilk defa beşik görüyorum. Uzun yıllar sonra. Allah Allah. Selam. Beşik. Okey. Beşik. Beşik. Foto yok diyor. Acaba kopyalanmasından mı korkuyor? Beşiklerin. Allah'ım mobilyalara bakın. At Türk'ün kanatlarıdır derler. Burada da at ürünleri bolca var, satılıyor. Bunlar Kırgız şapkaları. Keçe. Yine Sovyet türü şapkalar. Kıbrıs. Ben özüme elbek yazdım. Kaftanlar. Teyzem. Teyzem beni ıslatacaksın. Hediyelik eşyalar Kırgızistan'dan. Teyze gidiyor beni ıslatmaya. Kaç. Adı ne? Kopuz. Komuz arkadaşlar. Ben çok bilgili değilim. Müzik aletleri konusunda. Kusura bakmayın. Bakın arkada develer var. Bunlar tabii İpek yolunda çok önemli. İpek yolu ticaretinde. Yok olmaya yüz tutmuş bir ticaret var. Defter, kitap, kalem. Yapay zeka ile birlikte insanlar cep telefonlarıyla, iPad'lerle birlikte pek de evet, burası bir labirent gibi. Nerede olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Okul kıyafetleri belli. Bunlar tilkiden şapkalar. Tilkinin ayakları bile gözüküyor. Keçeden terlikler.
Selam. Türkiye. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu nedir ismi? Bulov. Aş. He? Bulov. Aş. Aş. İsmi ne? Aş. 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 Bulov. He. Aşın ismi, adı ne adı? Benim adım Teşerbay. Teşerbay. Siracıddin. Çok güzel. Teşekkür. Yok teşekkürler. Sağ ol. Görüşürüz. Çok sağ ol. Kırgızistan en sevdiğim yönü şu arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Hem insanlar çok güzel, çok saygılılar. Ama şu olay var ya, bitiriyor ya. Her köşede bu Maxim'den var. Bunlar ayran tarzı içecekler ve serinlemek için her yerde var bunlardan. Buz gibi. Arpadan yapılıyor bir tanesi. Bir tanesi ayran gibi işte. Bu ne ya? Bak makineden. Allah Allah. Bu nedir? Boza mı? Gazvada. Gazvada. Allah Allah. Soda. Bak elmalı soda, limonlu soda. Çok güzel ya. Para basıyor teyzem. Merkez Parkı'nda bir tane dondurma ve soda satılan yer var. Orada 15-16 tane soda makinesi olduğunu söylüyorlardı. Muhtemelen bu soda makinesinden. Sovyetlerden kalmış olabilir bu soda makinesi de. Ben hiç soda makinesi görmedim. Yani bu tarzını görmedim diyeyim. Bayağı bilimsel tekniklerle parfüm satıyor. Oradan alıyor. Oraya. Sevgililerine güzel kokacaklar tabii. Evet, Kırgızlar at kullanır gibi araba kullanıyorlar. İtme. İt. Güneş ışısıyla samsa. Hi. You're from? Hi, how are you? One samsa? One? Yes, and one lemonade. Yeah. Where are you from? Local. Huh? Local. Ah, nice. Nice to meet you. Türk'üm ben, Türk'üm. Türkiye. Evet. Ruski? Ha, no. Türkiye. Türkiye'nin hangi şehre geliyor burada? İstanbul. İstanbul'da. İstanbul büyük şehir. Çok güzel. Siz Uygur musunuz? Kırgız. Bu Uygur yemeği mi? Tandır. Ha, okey. Samsa. Teşekkürler. Görüşürüz. Okay, no problem. It's okay. Görüşürüz. See you guys. Ali Murza diyor ya. Ben de ona Almuerza diye okuyorum. Tamam mı? Kahvaltı demek Almuerza İspanyolca'da. Ali Murza'yı Allah Allah diyorum. Almuerza diye. Şeye mi geldik acaba? Kolombiya'ya mı? Ha, burada da samsi varmış ya. Aldık artık. Abi akıl alır gibi değil ya. Bakın pazartesi. Dev gibi. Heh. Var mı bir kişilik yer? Bir kişi. Dev gibi restoran. Hah. Şunları yiyeyim diye gölge bir yere kaçayım dedim. Abi bütün Kırgızistan bu restorana gelmiş ya. Ne özelliği var acaba? Oo. İkinci katı. Kral tek başıma böyle masada yermişim. Allah Allah, ne acayip bir restoran. İsmini yazacağım. Evet arkadaşlar, bu restoranda küçük bir yerden giriyorsunuz. Acayip büyük. Tabii yemekler söyledim. Başta şu samsayı bir halledeyim. Oo, bu ne ya? Ana. Şu yağlı kısmı çıktı direkt de. Ana. Dünyada yemek vloggerı olabilecek tek kişiyim ya. Böyle onlar şey yapıyorlar ya. Ha. Unbelievable. Amerikalılarda şey var. Böyle mesela Nikaragua falan dünyanın en kötü yemeklerinin yapıldığı yer. Orada sokakta adam şey böyle Grecia ile şey yapmış, hamburger yapmış.
Hani oradaki bir arabadan alıp benzinle hamburger pişirmiş. Amerikalılar yiyor böyle şey. Wow. Wow, this is incredible. Wow. Ne versen wow diyorlar. Amerika'da çok kötü. Biz orada şey yemiyoruz. Ulan orada Nikaragua'da adam, El Salvador'da ya hani görünce kanser oluyorsun. Ya o kadar kötü. İşte Amerika'da doğal besleme ama Nikaragua'da çok doğalmış. Bu arada bu çok güzelmiş. Tabii arkadaşlar size şu espri yapmadan salmam. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Diyerek Samsa'mızı kimse görmemiş inşallah bu kadar kötü espri ya. Ben ayran dedim, yoğurt geldi. Ama o kadar güzel bir yoğurt ki. Dolme diye bir yemek getirdi. Böyle bir köfte topu var kocaman ve yaprak dolma ama yaprak böyle, içi böyle. İçinde de şey var. Peynir gibi bir şey var. Dur bakalım. Peyniri görünce bir heyecanlandım. Yumurta. Peynir değil, yumurtaymış. Dolme. Nohut var içinde. Küçük et parçaları var. Bu 5 parmakta olduğu gibi. Arkadaşlar, ölümcül güzel. Çok güzel. Bunun içinde de et var. Ama bu nasıl yeniyor ki ya? Bizim yaprak dolmanın. Allah Allah. Dolme dediği bu. Yani yaprak var. Evet, bıçak yok ne yazık ki. Bakın bizim yani köfte var içinde bildiğiniz. Yaprağa sarılmış. Evet. Total ne ödeyeceğimi de yazacağım. Ya tek sıkıntı şöyle bir dürüm getirmiyorlar ya. Kardeşim dürüm getirin. Şöyle sıyıralım ya. Soğan koyuyorlar. Güzel ama yani bunun arkadaşlar Rusya ve tüm eski Sovyet devletlerindeki ismi şaşlık. Arkadaşlar tüm yedik içtiklerim 828 som, bahşiş de dahil 108 som. Yani 9 dolar falan, 10 dolar. Bakınca nasıl uykum geldi ya, nasıl uykum geldi ya. Bayılacağım. Restoranın ismi nedir? Restoranın ismi? Belez, Çaykhana Belez. Belez, tamam, süper. Belez arkadaşlar. Gerçekten çok uygun fiyatlı ve çok lezzetli. Belez yazıyor zaten. İsim? Jackson. Jackson. 5 dakikamız var. Çekelim. Arkadaşlar Jackson bana göstermek istedi. Vay 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 vay. Samsacı abim. Sen nerelisin? Kırgız mı? Uygur mu? Bu Samsa Uygur yemeği mi? Uygur aşı mı? Kırgız aşı mı? Beraber. Ha, ikisi birden. Yapay zeka Uygur aşı demişti. Ne oluyor? Aleykümselam. Nasılsın? Bunlar ne? Bakalım. Bakayım. Pilav. Ha, bu pilava aş diyorlar. Aş. Ha. Bu aş mı? Şaşlık. Aş değil. Şaşlık. Ha. Şiş kebap. Türkiye'de
Aş, aş. Hepsi aş. Her şey aş. Yemek yani. Aş diyoruz. Bunlar sadece pilava. Ha. Buna aş diyorsunuz siz. Nasılsın burada? İyi, sen nasılsın? Benim arabam geldi ama. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Kızdırdık arabayı. Geç diyor yolda. Öleceğim be, öleceğim. İdi suda Sergey. İdi suda kaktela. Türk'üm ben, Türk. Türk ya. Ben zannettim sen o taraftan geleceksin. Değil mi? Ha, Bu cirde durman eken. tamam, önemli değil. Hanım kel. Nasıl yalan atıyorum ama. Yemek çekiyordum diyemeyeceğim için. Evet. Şimdi size otelimden çıktım. Bişkek'in. Abi ne kadar geniş yollar ya. Beni görmeyin, beni görüp ne yapacaksınız? Şu meydanın büyüklüğüne bakın. Hey gidi Sovyetler Birliği hey. Şehrin güzelliğine bakın arkadaşlar. Hiç yüksek bina yok. Muhteşem. Askerler bekliyor. Burası eski Sovyetler Birliği'ndeki Lenin Meydanı arkadaşlar. Burada eskiden devlet binaları, devlet ofisleri vesaire varmış. Bugün bu meydanın ismi Lenin Meydanı değil. Çünkü ne oldu? Sovyetler Birliği yıkıldı ve içinden Sosyalist Kırgız Cumhuriyeti'nden Kırgız Cumhuriyeti ortaya çıktı. Ve burada dev bir Lenin heykeli vardı. Onun yerine Manas heykeli koydular. Burası da Lenin Müzesi'ydi. Onun yerine de bugün Tarih Müzesi var. Manas ne? Biliyorsunuz ünlü bir Manas destanı var. Manas destanının kahramanı olan yine Manas. Peki Manas destanı nedir? Dünyanın en uzun destanı arkadaşlar. Evet, inanılmaz uzunlukta bir destan, Manas destanı. Alın okuyun, sıkıldıkça okuyun diye yazmışlar zamanında. Gerçekten çok güzel ve lisede ben okumuştum bir kısmını. Lisede benim arkadaşlarım hep Kırgız'dı bu arada. Yani yaklaşık sanıyorum 20-30 Kırgız öğrenci. O dönem tabii çok fakir burası. Sovyetler Birliği yıkılıyor, komünizm yıkılıyor ve burada yeni bir devlet kuruluyor ama yani ekonomik olarak kriz, tüm dünyada kriz var. Yeni bir devletsin, bir anda ortada kalıyorsun. Düşün yani. Amerika influence etmeye çalışıyor, Çin giriyor vesaire vesaire derken Rusya yapıyor. Büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. O dönemde de Süleyman Demirel Kırgız öğrencileri benim okuduğum turizm lisesine getirtmişti. Evet, Lenin Müzesi bugün tarih müzesi olarak kullanılıyor. Zaten bu müzenin özelliklerinden bir tanesi ayna görevi görmesi. Alato Meydanı. Alato renkli dağlar demek. Alaca dağlar yani. Bu arkada, bilmiyorum benim kameradan görüyor musunuz? Karlı dağları görüyorsunuz. Alato. Hello. Open? Yes. Oo, çok güzel. Oh. Klima var. At Türk'ün kanatlarıdır demiş bir atalarımız, atasözü. İşte bu da atın modern heykelleri. Selam. Bir kişi. Evet. 200 som. 50. Parayı bilmiyorum ki. 100, 150. 200 som. Teşekkür. Rahmet. 200 som yani $2,5 falan civarında. Hı? Foto? Video? Yes. Ha? Telefonla olur değil mi? Çok tatlılar ya. Kameracı yasak diyor. Ben cep telefonu çekebilirsiniz. Cep telefonu daha iyi dedim benim. İyi o zaman çek diyor. Türkçe diyor bir de bunu. Şimdi kadın diyor ki 3. kattan başlayın diyor. 5. katta bitireceksiniz diyor. Ben dedim ki 5'e çıkayım 3'e inerim. Daha doğru dedim. Doğru diyor. Evet arkadaşlar, Tarih Müzesi'ne geldim. Şimdi burada bakalım Göktürklerden, Türklerden, Kırgızlardan, Türki insanlardan ne eserler var ya da var mı? İnsanlar yorulmuş müzede gezmekten. Çok serin, güzel bir müze burası. Kırgız zırhlarına bakın. Aman Allah'ım.
iyi ya. 17. yüzyıldan arkadaşlar. Şu deriye bakın işlemeye ne kadar kalın. Ve metal. Arkada bir Kırgız yurdu. Çadırı. Yurt. Bunlar 19. yüzyıldan kaftanlar. Tabii Kırgızistan İpek Yolu üzerinde çok fazla ticaret yapılan bir bölge burası. Ahşaptan tüfekler. Yani kabzası. Ahşaptan böyle metal üstü. Kırgız şapkası. Zaten ben size bolca göstermiştim Moğolistan'da ama Kırgızistan'da da göreceğiz tabi. Bu bir Kırgız yurdunun iç kısmı. Ne kadar renkli, ne kadar güzel. Şahane ya. Muhteşem ötesi. Şurada Kırgızistan bayrağı gibi. Bir de bu yurtlarla falan dalga geçiyorlar ya. Bu inanılmaz sıcak tutan, çok güzel ve çok taşınabilir Kırgız eğerleri. Kırgızların tabii hava çok soğuk burada. Elbiseleri kalpak deniyor bunlara. Bunlar Orta Asya'da 3. 4. milattan önce 3. 4. yüzyıldaki bronz parçalar. Bu milattan önce 2000 yılına ait. İnsanlar dans ediyorlar. Çok özel bir yere götüreceğim. Issık Gölü civarında. Orada bunların şeyini göreceğiz zaten. Tarihleniyor. Oklar ne kadar güzel. Bu da milattan önce 5, milattan önce 4. veya da 3. yüzyıla denk geliyor şu. Karatal Zaprık. İlginç böyle bir piramitimsi bir yapı varmış. Balballar. Bu balbal da değil sanırım. Taş heykel. Karabalta 8. ve 9. yüzyıl diyor. Bakın bu bir o dönemin bir Türki portresi. 5 karakçı Talas Vadisi'nde bulunmuş ve yeniden yapılmış yüzü. Bu Anadolu'daki herhangi birisine benzeyebilir. Arkadaşlar bakın o kadar çok yeşil gözlü Kırgız var ki, yeşil gözlü. Böyle bembeyaz teni, böyle kumral saçları, yeşil gözleri var. Mavi gözlü Kırgız gördüm. Gözleri hafif çekik ya da tam çekik. Yani böyle tam Çinliye benzeyen de var ama çok Türkiye'deki insanlara benzeyen de çok yani. Türkiye'deki insanların Çinliye benzeyeni de var. Yani Türk demek, Orta Asyalı demek öyle hemen diyorlar ya Çinli fenotipi. Öyle bir şey yok yani. Gelin burada kendi gözlerinizi görün arkadaşlar. Tang dinastisinin Çin paraları ya da o dönemin gümüş paraları. Dirhemler var. Taş yazıtlar. Bakalım. Haç bunlar. Christian gravestones with Syro-Turkish epitaphs. Bakın Arapça yazı. Öyle bir geçiş noktası ki arkadaşlar inanılır gibi değil yani. İpek yolu dediğimiz zaman İpek yolu falan gibi bir şey değil yani. O dönemin ticaretinin kalbi burası. Yani tüm Çin'den gelen ürünler buralardan geçiyor. Arapça yazı yazmışlar, taşa yazılar var. Yok. Taşları taşımışlar, getirmişler oraya. Şu çok güzelmiş. Bakın. Boulder with ancient Turkish runic letter. Burada bir taş. Ne diyor? Antik Türkçe Run alfabesiyle yazılmış. Runik alfabesiyle. Bu eski Türkçe. İşte. Taşa iz bırakmışlar. Tabii şeyi gördünüz. İnanılmaz. Bakın bu da. 9. yüzyıldan. Kutuyu da Hindistan hediye etmiş herhalde. O Hint bayrağı var. Ve bu çok ünlü bir heykel arkadaşlar. Elinde kadeh tutuyor. Yine Türkçe runik yazıları, Türki runik yazıları. Bu kaplumbağayı ben nerede görsem tanıyorum arkadaşlar. Bu kaplumbağa uzun yaşamı sembolize ettiği için bütün bu yazıtlara vesaire kaplumbağa koymuşlar altına. Bu Çin'den gelen bir şey. Bizim Göktürk yazıtlarında da bu kaplumbağalar var.
Ama buna uzaylı mı la? Yemin ediyorum uzaylı gibi. Oo, baba. Korkutucu. Abo. Bu ne, ördek galiba. Domburo. Dum 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 dum. Hey dombura. Barsbey'in onuruna dikilmiş bir anıt taş. Yine runik. Türkiye runik. Türkçe run bir harfleriyle. Mahmut Kaşgari diyor. Kaşgarlı Mahmut yani. İlk Türkçe sözlüğü Divanı Lügat-ı Türk. Burada. Bu da Kaşgarlı Mahmut'un ilk dünya haritası arkadaşlar. Ben bunu dövme yaptırmak istiyorum bacağıma ya da koluma. Çok hoşuma gidiyor. Issık Gölü'nü dünyanın merkezine koyuyor. Kaşgarlı Mahmut. Divanı Lügat-ı Türk. Çok önemli. Bunları yani tarihte ezberlemenizden öte bilmeniz gerekiyor bunları. Burada dansçı bir kadının figürü var. Yine Karabulak gömüsünden çıkmış dansçı bir kadının heykeli. Onlar yapmadı, belki ticaretle geldi ve bir şekilde satın aldılar. Olabilir. Taş çağına giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mamut muhtemelen. Mamut dişi ve boynuzu. Bir şey anlatacağım. Biliyorsunuz benimle beraber eskiden beri takip edenler birçok kabileyi gezdi. Meksika'da, Kolombiya'da, Peru'da, yani Latin Amerika'da. Bu kabilelerin kökeni buradan geliyor arkadaşlar. Nasıl oluyor? 30 bin yıl öncesine kadar Güney Amerika ya da Kuzey Amerika'da tüm Amerika kıtalarında hiçbir şekilde şey yok. İnsan yok, kemiği bulunmuyor. Ne oluyor? 30 bin yıl önce başlıyor bu. Mamut kemiğini gördük ya. Tabii ki o dönemin en büyük besini mamut arkadaşlar. Dev bir et yığını, tonlarca et yığını. Avcı toplayıcılar o dönem mamut avlıyorlar ve mamutları kovalıyorlar. Mamutlar azaldıkça da kuzeye gidiyor mamutlar. İnsanlardan ya da başka tehlikelerden kaçıyorlar. Ve bu şekilde buz çağının sonunda 30 bin yıl önce insanlar mamutları kovalarken bir teoriye göre, ama en sağlam teoriye göre, karşıya geçiyor. Bering Boğazı ile Alaska arasındaki o adacıklar vesaire donuyor ve karşıya geçiyor. 30 bin sene önce ne oluyor? Başlıyorlar. 6-7 bin sene içinde ta Arjantin'e kadar iniyor insanoğlu. Tabii ki hep beraber hareket etmiyor bunlar. Yavaş yavaş kalabalıklaşıyor ve insanlar farklı yerler aramaya başlıyor. Amazon'a yerleşiyorlar vesaire vesaire. Bugün Kolombiya'da yerlerde bu Moğollarda böyle sırtında mı ne? Mor mu? Bir renk leke olurmuş sırtında. İşte o mesela Kolombiya yerlerinde falan da oluyor. Çok acayip. Yani genetik olarak da birbirleriyle çok benzerler. Tip olarak da bayağı benziyorlar. Tabii 30 bin sene içinde Amazonlardakiler daha esmerleşmiş, daha az et yedikleri için daha küçülmüş boyları vesaire, ama Orta Asyalılarla aynı kökten geldikleri, yani Sibiryalılarla, Orta Asyalılarla bu bölgeden ispatlı bir şey. Atatürk de ilk büyükelçilerden olan Maya Tepe'yi Meksika'ya yolluyor. Bunu araştırması için, yani Türklerle Meksika Maya yerlerinin benzer kökenlerini araştırması için. Ona da soyadı olarak Maya Tepek soyadını veriyor. Sonra olmuyor vesaire, şey yapmıyor, geri çekiyorlar, ama işte mesela bugün Ometepe, beraber gittik oralara. İşte atıyorum Guatepe, Omatepe. Bunların hepsi tepeyle bitiyor. Atatürk bu tarz böyle kelime benzerliklerinden olabileceğini düşünüp yolluyor işte. Ama tabii 30 bin sene çok uzun bir sene. Yani ispatlanması imkansız. Yani Türk olduğunu ispatlanması. Buradan olduğu kesinlikle, ama buradansa zaten Türk de oluyor. Sonuçta belki o dönem ırklar bile yoktu. Orta Asyalı yani kısaca. Sovyetler döneminde bu müzeye getiriliyor bu balballar. Topluyorlar ve bu müzenin etrafında sergiliyorlar. Lenin Müzesi'nin etrafında birçok balbal var. Muhtemelen Kırgızistan her yerinde de görebilirsiniz. Sovyetler içindeki cumhuriyetleri bu şekilde hep saygı göstermiş. Bakın kilim desenleriyle vesaire yapmış o Lenin Müzesi'ni. Şu balbal mesela. Genelde balballar bir kişiye ya da bir tapınma, anıt olarak yapılıyor. Bazıları bu şekilde, bazıları da hiç yüzü vesaire olmuyor. Mesela bu silinmiş, ama silinmekten de öte sadece şekil vermişler. Bunlar böyle arka arkaya diziliyor arkadaşlar, ordu gibi.
Hani terakota ordusunu gösterdim ya size. İşte o yüzsüz olanlar vesaire, yani yüzü yapılmayanlar arkaya atılıyor. Kalabalık göstersin diye. Bunlar da en öne de en güzel yaptıklarını koyuyorlar. Yani geriye gittikçe işçilik düşüyor. Bilerek, çünkü kimse görmüyor onu yani. Ne gerek var demişler. Aynen bu şekilde. Ne gerek var abi? Tabii Lenin Meydanı dedik. Eski Lenin Meydanı ve eski Lenin Müzesi olunca da Lenin normalde önde olan heykelini buraya atmışlar. Başka bir bölümde zaten size göstereceğim, anlatacağım. Lenin'in kafasında kuş var şu anda. O kadarını söyleyeyim. Eskiden olsa vururlardı onu, vurur. Sen nasıl Lenin'in kafasına konarsın diye. Şurada uydu antenine benzeyen bir yer var ya. Onun üzerindeki arkadaşlar kar leoparı. Ve Kırgızistan dağları çok yüksek. Sadece 200 tane kalmış, hatta daha az. 200 taneden daha az olduğu söyleniyor. Kar leoparının. Onun sembolü Kırgızistan'ın sembollerinden bir tanesi. Onun önünde de Bişkek şehrinin kurucusu kabul edilen bir abi var. Rivayete göre bu tam kesin bilgi değil ama bu beyefendi, savaşçı, Bişkek şehrini temellerini atıyor. Bişkek şehrini kuruyor. Çok savaşçı olduğu için bıkmış savaşlardan. İsmi de Bişkek Batur deniyor. Bişkek Batur. Böyle. Peki özelliğine bakın. Silahlarını ve kaskını bırakmış. Bişkek Batur. Bunu çıkarabilirsiniz. Şehrin anahtarını veriyorum. Kıracaktım. Bişkek Batur. Miğferini, kalkanını bırakmış. Arkadaki de aslında şehrin bir, hani şehri kurdu anlamında. Kırlangıçlar uçmaya başladı. O binaları sembolize ediyor. Bişkek Batur heykeli. Yeşil güzel bir şehir ya. Evet arkadaşlar, artık Orta Asya'dayız. Bolca Orta Asya'da gezeceğiz. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.